Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Fare yıkama projesi üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. En son biliyorsunuz harness'ımızı hazırlamıştık. Şimdi bu harness'ı motorumuzdan, fare yıkama motorumuzdan başlayıp aracın içine doğru geçirip aracın içinden de sigorta paneline ve oradan da Ecu içindeki takacağımız kontrol röresine ulaştıracağız. Şimdi yapabildiğimiz kadar bugün bu işlemi yapacağız çünkü hava yine bozmaya başladı. Hafif bir rüzgar çıktı, yağmur gelebilir. Yağmur gelene kadar çalışmalarımızı yapalım. Evet dostlarım, geçtiğimiz videolarımızda size aracımızın üzerinde fare yıkama harness'ının hazır olduğundan bahsetmiştim. Fakat daha sonra fark ettim ki bu tesisat, yani şu orijinal soket şuraya giriyor biliyorsunuz fare yıkama motoruna, belli bir kısma kadar gelip orada sona eriyor. Ama şu yeni yaptığımız harness'ımızın üzerinde şurada gördüğünüz gibi yeni fare yıkama motor harness'ımız var, soketimiz var. Bu soket buraya monte olup daha sonra şu hattı takip edeceğiz. Topraklamayı buradan bir alıp şu şaseyi şu noktadan alacağız. Şuradaki noktadan alacağız. Negatifi ground'u oradan aldıktan sonra hattı devam edip takip edip aşağı ineceğiz. Ve şu ana körükten şuradan bir delik açıp harness'ımızın buradan aracın içine uzatacağız. Şimdi ilk aşama olarak bunu gerçekleştirelim. Daha sonra da içerideki çalışmalarımızı yapalım. Evet dostlar, çamurluk harness'ımız oldukça güzel bir şekilde bağlandı. Fare yıkama harness'ımız tamamdır, çamurluk içinden gelen kısmı. Şimdi araç içindeki kısmını da takalım. Daha sonra da röle kısmına doğru ilerleyelim. Evet dostlar, şimdi aracımızın içindeyiz. Şimdiki aşamamız, şurada görmüş olduğunuz sarı yeşil ve beyaz yeşil soketleri, ki bunlar fare yıkama soketleridir. Bu pin soketlerimizi şurada görmüş olduğunuz switch plug'ımıza ulaştıracağız. Şuradaki boş alanda 8 ve 9 nolu soketler var. Bunlara sırasıyla soketlerimizi yerleştireceğiz. Bunun için de aşağıdan şu uzun kısmı çekip yukarıya konsolun içinden çekip bu kablolarımızı yerine monte edeceğiz ve switch'imiz aktif hale gelecek. Evet dostlar, kablomuzu yukarı kısma aldık. Şimdi bu alan dar, çalışmak için dar bir nokta. Burada tabii ki çalışmakta zor oluyor. Yapacağımız öncelikle şu soketimizin üst kilidini açmak. Bunun için herhangi bir sivri cisim kullanabilirsiniz. Ben makasımın ucunu kullanıyorum. Dikkatli olun yalnız, kaydırıp da
konsola vesaire zarar vermeyin. Evet. Açıldı. Şimdi far yıkama elektrik şemamıza göre hareket edip buradan diyagrama bakıp hangi switch nereye geliyor ona göre bir karar vereceğiz. Baktığımızda 8 numaralı switch green white. 9 numaralı olan da yellow green. Şimdi öncelikle 8 numara green white'ı monte edelim. Green white 8 numara. Yıllardır bu anın hayalini kurmuştum. Evet işte geçti. Ve 9 numara yellow green. Evet, soketler yerinde. Şimdi kilitliyoruz. Böylelikle far yıkama switch kısmımız da hazırlanmış oldu dostlar. Artık hazırız. Evet dostlar, switch'imize gelen kabloları hallettik. Yeşil beyaz ve yeşil sarı kablolar yerini aldı. Bunlar far yıkama tesisat kablolarımız. Şimdi alt kısma inip şu alanda sigorta kutusuna girmesi gereken birkaç kablomuz var. Şu bir tanesi yeşil sarı. Birinci o. Bir kablomuz daha var yeşil beyaz. İkisini birden şu anda sigorta kutumuza koyup daha sonra şuradan aracın alt kısmından diğer bölüme geçip Ecun'un olduğu alana gelip burada şuraya kadar kablolarımızı ulaştırıp burada rölemizi monte edeceğiz. Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Far yıkama projemiz sona yaklaşıyor. Hafta sonu yağmurun da azizliğine uğradık biliyorsunuz. Yağmur araya girdi. O yüzden çok fazla çalışma yapamadık. Bu yüzden bu hafta içi iş yerinden 2 gün izin aldım. Sırf bu çalışmaları yapıp kanala yeni videolar çekebilmek için. Bu YouTube kanalı benim için gerçekten çok önemli dostlar. Sırf Pürürtler ya da Honda camiasıyla alakalı kalmayıp bütün otomotiv camiasına yayılacak bilgiler paylaşacağım. Ve bunu çok pahalı ekipmanlarla ya da ulaşılması güç malzemelerle değil, herhangi bir marketten, herhangi bir standart alışveriş merkezinden ulaşabileceğimiz malzemelerle de yapacağım. Bunlarla ilgili de videolar gelecek, daha önce geldiği gibi. Bu konuda da desteklerinizi rica ediyorum. Ben çünkü bu kanala çok önem veriyorum. Sizler de bana destek olursanız çok sevinirim, çok memnun olurum. Şimdi arkadaşlar, bugünkü çalışmamız far yıkama tesisatı biliyorsunuz bitmişti her şeyle. İçeride birkaç kablolama ve sigortalama işlemi kalmıştı, elektrik alma işlemi kalmıştı. Şimdi onları bitirip bugün far yıkama sıvımızı koyup sistemi çalıştıracağız. Sistem çalıştıktan sonra da genel bir temizlik vesaire gelip ardından da diğer işlemlerimize geçeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlarım, şimdi aracımızın içine geçip size far yıkama elektrik tesisatımız hakkında detaylı bilgi vereyim.
Biliyorsunuz tesisatımız çamurluk içinden gelip daha sonra aradan girerek şu alt kısma ulaşıyor. Burada ben detaylı bir işçilik yaptım arkadaşlar. Şu iki kabloyu da sabitleyeceğim. Bir onlar kaldı yapacağım gereken. Diğer kabloyu karşı tarafa uzattım. Onun germe işlemi yapılacak. Birkaç işlem kaldı. İlk başta 2 tane almanız gereken güç ünitesi var. Bunu sigorta kutusunun içinden alıyorsunuz. Hemen size bunları da göstereyim. Birincisi 1 numaralı sigorta kutusundan, 1 numaralı sigortadan gelen 30 amperlik güçlü yuvasından far yıkama sisteminizin motorun ana gücünü alıyorsunuz. İkinci olarak da şurada yukarıda yeşil sarı olarak işaretlenen kablonun far yıkama sivilcinin gücünü veren kablomuz. Bu da auxiliary fuse holder denen, yani aksesuar için ayrılmış bir bölüm var. Bu kataloglarda 4 VS'nin sigortası olarak geçer. 20 amperlik bir sigorta alır. Bir nolada da 30 amperlik bir sigorta vardır. Esas güç ünitelerini buradan alıyorsunuz. Aracımızın güç ünitelerini buradan alıyorsunuz. Daha sonra bu kablolar şöyle toparlamadım size göstermek amacıyla. Şuradan ulaşıp yandan geçip şuradan geçerek aracımızın diğer noktasına ulaşıyor. Yani o da, hemen size onu da göstereyim. Şurası arkadaşlar. Burada da şu beyaz gördüğünüz kutu far yıkama rölemiz. Bunu da yerine geçici olarak monte ettim. Şimdi sabitleyeceğim. Şuradaki o görmüş olduğunuz pin, soket onun içine giriyor. O da far yıkama sistemimizin kontrolünü sağlayan bir röle. Bunu sağlıyor. Şimdi biz bunu detaylı olarak burada işleme alalım. Bunları sabitleyelim, bu noktaları. Daha sonra da sistemimizin testini hep birlikte gerçekleştirelim. Evet dostlar. Bütün far yıkama tesisat işlemimiz hazır. Hepsi hazırlandı. Şimdi bir tek rölemizin yerine montaj işlemi var. O da zaten bakın yeri şurası. Deliği belli. Üzerine bir tane braket hazırladım. Benim aldığım rölede braket yoktu. Şimdi bu braketi hazırladığım braketi ve röleyi bu yerine monte edip jack'ı da takacağız ve sistem devreye girmiş olacak. Evet dostlarım. Far yıkama rölemiz de yerine takıldı. Sistem kablomuzu da bu röleye bağladık. Şimdi sistemi test zamanı. Bunun için önce rezervuarımızı özel yıkama sıvısıyla dolduralım. Daha sonra da bakalım pompalarımız çalışıyor mu, far yıkama sistemimiz çalışıyor mu, devrede mi, hep beraber görelim. Evet dostlar, şimdi test aşaması için far yıkama tankımızı özel antifrizli far yıkama suyuyla dolduralım. Benim tercih ettiğim marka Plente oldu. Bunlar hem ucuz hem de kaliteli markalar. Marketlerden bunu bulabilirsiniz. Şimdi ben 2 tane 2,5 litrelik aldım. Depomun kaç litre olduğundan tam emin değildim. Çünkü geniş bir depo. Şimdi 2-2,5 litrelik tüpümüzü bunun içine boşaltalım.
Evet dostlar, rezervuarımız doldu. Evet dostlarım, rezervuarımızı sıvımızla doldurduk. Far yıkama motorumuzun ucuna geçici olarak bir tapa yaptım. Çünkü bu tapayı yapmazsanız içindeki su komple yere akar. Şimdi ben bunu çıkaracağım. Çıkardığım zaman su akacaktır. Daha sonra da far yıkama pompasını devreye sokup gücünü hep beraber test edeceğiz. Evet dostlar, gördüğünüz gibi far yıkama sistemimizin motoru oldukça sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Son derece güçlü. Far yıkama sistemimiz de böylelikle aktif bir şekilde tamamlanmış oldu. Daha sonra tampon montajı ve nozzle'ların da püskürtme gücünü hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlarım. Ejo bölümündeki işimiz bittiğine göre şimdiki sıra bu alanı kapatmakta ve yenilenmiş Ejo braketimizi bu alana monte etmekte. Şimdi bu işlemi yapalım. Ejo kapağımızı kapatalım. Ardından yalıtımı ve halıyı da kapatıp bu alandaki işimizi noktalayalım.